Son zamanlarda kendime sürekli soruyorum. Ne zaman bu kadar yorgun görmeye başladık? Sokakta yürürken, kafelerde otururken, hatta aynada kendimize bakarken gözlerdeki o parıltı, o merak, o çocuksu heyecan nereye gitti? Sizin için konuşamam ama ben çevreme baktığımda yorgun yüzler, boş bakışlar görüyorum ve bu sadece fiziksel bir yorgunluk değil. Ruhen tükenmiş, neşesini kaybetmiş insanlar bunlar. Ama biliyor musunuz en üzücü olan ne? Bunun farkında bile değiliz çoğu zaman. Bir gün uyanıyorsunuz ve ben ne zaman bu kadar donuklaştım diye soruyorsunuz kendinize. İşte bugün bu sorunun izini süreceğim. Ve bu sadece bireysel bir mesele değil. Hepimizi, toplum olarak hepimizi ilgilendiren bir şey bu. Bu arada daha çok kişinin görmesi için bu videoyu beğenin, kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Dostoyevski'nin bir sözü vardır. İnsan alışmaya mahkum bir varlıktır. Her şeye alışır. Ama ya alışmamamız gereken şeylere alışırsak, ya normalleştirmememiz gereken bir hayatı normal kabul edersek, bakın sabah uyanıyorsunuz, gözünüzü açar açmaz eliniz telefonunuza uzanıyor. Henüz güne başlamadan, henüz pencereden dışarı bakmadan önce Instagram'ı, sonra Twitter'ı, sonra başka bir uygulamayı açıyorsunuz ve başlıyor o sonsuz kaydırma hareketi. Aşağı, aşağı, aşağı. Parmaklarınız otomatik pilot modunda. Beyniniz ise dopamin avında. Peki size bir soru sorayım. En son ne zaman hiçbir şey yapmadan öylece durdunuz? Ne zaman son kez sessizliğe tahammül edebildiniz? Ne zaman düşündünüz sadece? Boş boş bir amacı olmadan sadece var olarak. Hepimiz birer robot gibi hareket ediyoruz artık. Ama ironik olan şu ki robotlar bile bir amaca hizmet eder. Biz ise sadece tepki veriyoruz. Uyaranlara yanıt veriyoruz. Tıklıyoruz, kaydırıyoruz, kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Ama yaşıyor muyuz? Gerçekten yaşıyor muyuz? Buna yaşamak denir mi? Şimdi gelin bu durumun arkasındaki mekanizmayı anlayalım. Çünkü olan biten tesadüf değil. Biz endüstri var karşımızda. Dikkat ekonomisi diyorlar buna. Ve siz, ben, hepimiz bu ekonominin ham maddesi, yakıtıyız. Ve siz izliyorsunuz. Her video 15-30 saniye. Hızlı kesimler, yüksek tempo müzik, aşırı uyarıcı içerik. Beyniniz dopamin salgılıyor. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha ve farkında olmadan bir saat geçmiş. Ama sorun şu. Bu dopamin doğal değil. Bu mutluluk gerçek değil. Nietzsche'nin bir aforizması geldi aklıma. En büyük tehlike insanın küçülmesi değil, kutsalı kaybetmesidir. Biz de kutsal anlarımızı kaybettik işte. Bir gün batımını izleme kutsal anını, bir kahvenin tadını çıkarma anını, bir kitabın sayfalarında kaybolma anını. Bunların yerine ne koyduk? Başkalarının hayatlarını izlemeyi, influencerların sahte mutluluklarını, filtrelenmiş gerçekliklerini ve en acısı bunu yaparken kendi hayatımızı ıskalıyoruz. Hayat orada, dışarıda, elimizin altında akıp gidiyor. Ama biz ekrana gömülmüşüz. Üretmiyoruz. Sadece tüketiyoruz. Sadece izliyoruz. Düşünmüyoruz. Sadece tepki veriyoruz. Her geçen gün biraz daha donuklaşıyoruz. Biraz daha neşemizi kaybediyoruz. Sokrates ne der biliyor musunuz? Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. Ama biz artık sorgulama zahmetine bile girmiyoruz. Çünkü her şeyin hazır yanıtı var. Google'da bir arama uzağında tüm bilgiler. TikTok'ta bir kaydırma kadar yakında tüm eğlence. Ama burada gizli bir tehlike var. Düşünme yetimizi kaybediyoruz. Eleştirel düşünme, derin düşünme, yaratıcı düşünme hepsi körelmeye başladı. Çünkü artık düşünmeye ihtiyacımız yok ki. Her şey hazır, her şey paketli, her şey tüketilmeye hazır. Kitap okumak yerine özet videoları izliyoruz. Klasik eserleri okumak yerine sosyal medyadan alıntıları takip ediyoruz. Kendi düşüncelerimizi geliştirmek yerine başkalarının fikirlerini tekrarlıyoruz. Ve sonra geliyor en tehlikelisi. Sahte kahramanlar, şiddet yanlısı, kadın düşmanı, nefret söylemiyle dolu insanlar. Düşünmeden, sorgulamadan onlara özeniyoruz. Ama onlar güçlü görünüyor, başarılı görünüyor, havalı görünüyor. Ve gençler, özellikle yönünü kaybetmiş, kendini arayış içindeki gençler bu insanlara özenmeye başlıyor. Bence insanın değeri ne kadar çok şeye sahip olduğuyla değil, ne kadar özgün olduğuyla ölçülür. Ama biz özgünlüğü kaybettik. Hepimiz birbirimizin kopyası oluyoruz. Aynı alışkanlıklara sahibiz. Aynı şeylere gülüyor, aynı şekilde düşünüyoruz. Şimdi belki diyorsunuz ki bunlar sadece bireysel tercihler. Herkes istediği gibi yaşar. Ama hayır. Bu sadece kişisel bir mesele değil. Bu toplumsal bir çöküşe doğru giden bir süreç. Bir toplum sadece insanların toplamından ibaret değildir. Bir toplum
o insanların nasıl düşündüğü, nasıl hissettiği, nasıl etkileşim kurduğuyla şekillenir. Ve şu anda düşünmeyen, hissetmeyen, gerçek anlamda etkileşmeyen bireylerden oluşan bir toplum inşa ediyoruz. Empatimiz azaldı, dikkat süremiz azaldı, sabır kapasitemiz azaldı. Her şeyi anında istiyoruz. Her şeyin hızlı ve kolay olmasını istiyoruz. Ama hayat öyle değil ki. Başarı öyle kazanılmıyor. Mutluluk öyle bulunmuyor. Anlam öyle oluşturulmuyor. Kitap okumak zaman ister. Bir beceri geliştirmek emek ister. Derin bir ilişki kurmak sabır ister. Kendinizi tanımak cesaret ister. Ama biz bunların hepsinden kaçıyoruz. Çünkü zor, çünkü zahmetli, çünkü acıtıyor bazen. Ve sonuç mutsuz, anlamsız, boş bir hayat. Sosyal medyada binlerce takipçiniz var ama kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Onlarca video izliyorsunuz ama kendinizi boş hissediyorsunuz. Sürekli meşgulsünüz ama hiçbir şey başarmıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Her şeyin sonu değil bu. Çünkü farkındalık değişimin ilk adımıdır. Siz şu anda bu videoyu izliyorsanız, bu sorgulamayı yapıyorsanız demek ki henüz her şey kaybedilmedi. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Küçük bir deneme yapın. Telefonunuzu bir kenara bırakın. Sadece bir saat. Ve o bir saatte hiçbir şey yapmayın. Düşünün sadece. Ya da bir kitap okuyun. Ya da dışarı çıkın. Yürüyün. Etrafınıza bakın. Hissedeceksiniz. İlk başta rahatsız olacaksınız. Parmaklarınız telefonunuzu arayacak otomatik olarak. Beyin dopamin için çıldıracak. Ama direneceğiz. Ve yavaş yavaş o eski hissi hatırlayacaksınız. Kendinizle baş başa olma hissini. Gerçek anı yaşama hissini. Her insan kendi dünyasının mimarıdır. Siz ne inşa etmek istiyorsunuz? Başkalarının hayatlarını izlediğiniz bir hapishane mi? Yoksa kendi tutkularınızı, hayallerinizi, gerçekliğinizi yaşadığınız bir dünya mı? Kitap okuyun, düşünün, sorgulayın, üretin, kendiniz olun. Çünkü hayat kısa, çok kısa ve her gün, her saat, her dakika değerli. O ekrana gömülürken kaybettiğiniz her an geri gelmeyecek. Neşenizi geri alın, heyecanınızı geri alın, hayatınızı geri alın. Çünkü siz buna layıksınız. Hepimiz layığız. Dolu dolu, anlamlı, tutkulu bir hayata. Eğer bu video size bir şey hissettirdiyse, bir nebze olsun düşündürdüyse lütfen beğenin ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Ben neşemizi kaybedişimizin sadece bir yönüne değindim. Tabii ki birçok sebep var. Sizlere göre başka sebepler de olabilir. Bunları da yorumlarda paylaşın. Bir sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın. Kendinize iyi bakın.